Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yumuşacık çok pratik bir sandviç ekmeği tarifim var. Hazır okullarda açılıyorken bu tarifi yapıp dolaba kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Hem pratik hem çok lezzetli yumuşacık bir tarif oluyor. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. İlk önce yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz. Sıvı malzemelerin ılık olmasına dikkat edelim arkadaşlar. 1 su bardağı süt, klasik su bardağı kullandım. 1 paket kuru mayayı da ekledikten sonra biraz karıştırıyoruz. Dilerseniz burada 5-10 dakika kadar ön mayalandırma da yapabilirsiniz. Ama instant maya kullandığımız için çok da gerek kalmıyor. Bir yumurtanın beyazını içerisine, sarısını üzerine sürmek için kaldırıyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra biraz daha karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ununu yavaş yavaş ilave edip ilk önce bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz ki elimize çabuk yapışmasın. Bu yöntem çok pratik oluyor arkadaşlar. Denemeyenler için tavsiye ediyorum. Hamurumuz ağırlaşıncaya kadar kaşık yardımıyla ya da bir spatula yardımıyla karıştırabilirsiniz. Ağırlaştıktan sonra artık elimizle yoğurabiliriz. Kullanmış olduğum un miktarını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. En sonunda zaten açıklamalar kısmında malzemelerin detaylarını yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Hamurumu toparladıktan sonra da 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin de ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu sırada hamur biraz kendini salıp tekrar toparlayacaktır. Yani yoğurdukça hamur kendini tekrar toparlayacaktır. Dediğim gibi toplamda ben 4,5 su bardağı un kullandım. Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Bu şekilde hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu toparladıktan sonra tekrar kabımıza alıyoruz. Üzerini kapatıp artık mayalanması için bekletiyoruz. Havalar zaten sıcak arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde yapın. Çok fazla da ekşitip hamurunuzu çürütmeyin. Ben ince bir bez kullandım. Yaklaşık yarım saat içerisinde hamurum 2-3 katına çıktı gördüğünüz gibi. Hamurumuzun ilk havasını biraz alıyoruz. Gazını alıyoruz ve bir hamur açma matının üzerine hamurumu açıyorum. Dilerseniz tezgahta, masada ya da hamur açma masamıza, tahtamıza da açabilirsiniz. Hamurumuzu eşit 2 parçaya ayırıp bezeler haline getiriyoruz. Başta da dediğim gibi gerçekten hem çok pratik oluyor, yumuşacık çok lezzetli bir sandviç ekmeği oluyor. İç malzemesi tamamıyla sizlere kalmış. İsterseniz klasik peynir, zeytin, marul sandviç yapın ya da dilerseniz et türü bir şey yapıp içerisine koyabilirsiniz çocukların beslemesinde. Siz işe giderseniz eşinizi de işe giderken rahatlıkla içerisine ekleyip güzelce afiyetle tüketebileceğiniz bir ekmek oluyor gerçekten. Hamurumuzu 2 bezeye ayırıp güzelce açıyoruz. Dikdörtgen açmaya çalışıyoruz. Burada hamurumuzu çok aşırı ince de açmıyoruz, çok kalın da bırakmıyoruz. İlk hamurumuzu bu şekilde açıp üzerini biraz unladıktan sonra katlayıp bir kenara alıyoruz. Diğer hamurumuzu da açana kadar. Unlamamızın sebebi birbirine yapışmasın. Havalar zaten çok sıcak. Gerçekten hamur hemen kendini bırakıyor. Aynı işlemi diğer bezemize de yapıyoruz. Dikdörtgen şekli olacak. Yani olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Ve bu şekilde diğer hamurumuzu da açtıktan sonra iki açmış olduğumuz bezeleri üst üste, yufkaları üst üste alıyoruz. Hamurun kalınlığını görüyorsunuz. Yaklaşık böyle 2-3 santim kalınlığında hamurlar açtık, üst üste alıyoruz. Öyle çok fazla bastırmanıza, yapıştırmanıza gerek yok. Kenarları sadece eşit bir şekilde olsun ve böyle küçük bir saklama kabı vardı elimde. Onunla şekil verdim. Gerçekten hem şekli çok güzel çıkıyor hem de pratik oluyor. Çıkabildiği kadar çıkartıyoruz bu şekilde. Ve bu şekilde 4 tane sandviç ekmeklerimizin şeklini vermiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten hem çok pratik oluyor hem de çok güzel oluyor.
Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içerisine güzelce koyuyoruz. Çok az aralıklı bırakıyoruz ki biraz daha kabaracaktır. Hem tepsi mayası veriyor olacağız hem de pişerken kabaracak. Kalan diğer hamurlarımızı da aynı şekilde toparlayıp tekrar iki bezeye ayırdım ve tekrar açtım. Burada da açabildiğim kadar açıyorum. Ne çok ince ne çok kalın. Kabımızın keseceği şekilde açıyoruz. Sığacağı bir şekilde. Bu şekilde de iki tane açıyoruz. Ve şeklimiz bu. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli. Kalan son hamurumu da güzelce açıyorum. Zaten bir tane çıkıyor. Bu şekilde biraz ince açıp üst üste kapatıyorum. Bu kadar basit. Ben böyle şekilleri aynı olsun diye yaptım. Dilerseniz hiç uğraşmak istemiyorum deseniz yuvarlakta yapabilirsiniz. Toplamda 7 adet sandviç ekmeklerimiz çıkıyor ve üzerine bu şekilde fırın telini verip üzerine bir örtüyle kapatıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayasını veriyoruz. Bu tepsi mayası önemli arkadaşlar. Ekmeklerimiz biraz kabarana kadar bekletiyoruz ve bir yumurta sarısı üzerine bir yemek kaşığı sütünü ekleyip karıştırıyoruz. Üzerlerine eklemek için gördüğünüz gibi sandviç ekmeklerimiz çok güzel kabarmış. Hatta tele kadar yetişmiş ki telin şekilleri de çıkmış. Ben hamurun beze yapışmasın diye öyle yaptım. Öyle yapmak zorunda değilsiniz. Ve güzelce bütün sandviç ekmeklerimizin üzerine sütlü yumurtalı karışımımızdan sürüyoruz. Yumurtamızı sürerken de yavaş hareket ediyoruz ki artık hamurumuzun kabarması gitmesin, sönmesin. Artık bu kabarma bizim için çok önemli. Bütün ekmeklerimizin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra 200 derecelik fırında önceden ısıtmış olduğumuz fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Herkes kendi fırını biliyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Çok çabuk pişiriyorsa 180 derecede pişirebiliriz. Ve sandviç ekmeklerimiz nar gibi kızardı. Toplamda 18-19 dakikada pişirdi benim fırınım. Kontrollü bir şekilde pişirmenize fayda var dediğim gibi. Ve bu şekilde üzerini kapatıp biraz daha yumuşamasını sağlıyoruz sandviç ekmeklerimizin. Ve bu şekilde çok pratik, çok lezzetli, yumuşacık bir sandviç ekmeklerimiz hazır. Artık dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerden haberdar olabilirsiniz. Kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri de görebilirsiniz. Bu tarifi beğendiyseniz de sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım dener afiyetle tüketirsiniz. Başka bir tarifte, başka bir lezzete görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.